Merhaba. Bu videoda Robust RPA ürünü ile e-mail işlemlerini içeren örnek bir sürecin adım adım nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Sürecimizde ilk olarak bir e-mail hesabına bağlanıp belirli bir konu başlığı içeren, okunmamış ve ekinde dosya olan e-mailleri arayacağız. Sonraki aşamada eşleşen her bir e-mail için belirli koşullara uygun olanları başka bir e-mail hesabına iletirken, uygun olmayanlar için isteğin geçersiz olduğu yanıtının verilmesini sağlayacağız. Sürecimize ilk olarak e-mail hesabına bağlanmak için mail bileşeni altında yer alan IMAP SMTP Connection aktivitesini kullanarak başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız yeterli. SMTP e-mail gönderimi için kullanılırken e-mail okuma için IMAP protokolü kullanılmaktadır. E-mail işlemlerini yapabilmek için bu bileşenle iki protokolün de yapılandırılmasını sağladık. Buradaki parametre değerlerinin nasıl girileceğini e-mail hesap sağlayıcısının internet sitesinden kolayca öğrenebiliriz. Biz Gmail hesabına bağlanacağımız için Google'ın ilgili sayfasından bu bilgileri ve varsa yapılması gereken diğer işlemleri öğrendik. Görmüş olduğunuz tablo içerisinde bu ayarları nasıl değiştirmemiz gerektiği bilgisi yer almakta. Buradaki bilgilere göre IMAP SMTP Connection aktivitesindeki ilgili alanları doldurduk. Bağlanmak istediğimiz kullanıcı e-mailin de ilgili alanlara girdik. Daha sonra değişken tanımlamamızı ve süreç içerisinde kullanmamızı sağlayan DateObject alanında daha önce tanımlamış olduğumuz şifre bilgisini içeren password değişkenini de ilgili alanlara yazdık. Tanımladığımız değişkenleri süreç içerisinde kullanmamızı sağlayan $süslü parantez yapısı içerisinde yazmamız gerekmekte. Bağlantı tamamlandıktan sonra script task aktivitesi ile mail arama işlemlerinde minimum tarih olarak kullanmak istediğimiz bugünden 3 gün öncesinin tarihinin bulunmasını sağladık. Bu aktivitede istediğimiz tarihin bulunması için JavaScript programlama dilini kullandık ve script format alanına JavaScript yazdık. Script alanında 3 gün öncesinin tarihini bulmak için yazmış olduğumuz script'i görmektesiniz. Burada ilk olarak NewDate fonksiyonuyla 3 days ago değişkenine güncel günün tarih bilgisini atadık. Atadığımız güncel gün bilgisi yıl, ay, gün şeklinde ve aralarında tire olacak şekilde geldi. Daha sonra oluşturduğumuz bu değişkeni 3 gün öncesinin tarihi olacak şekilde güncelledik. Bu adımdan sonra bu değişkenin formatını JavaScript programlama dilinde bir tarih nesnesinin tarihini okunabilir hale getirmeye yarayan toLocaleDateString fonksiyonu ile bir string'e çevirdik. Bu string içerisinden split yöntemiyle tire işaretine göre ayırmış olduğumuz yıl, ay, gün değerlerini sırasıyla aldık ve bunları gün nokta, ay nokta, yıl olacak şekilde başka bir string değişkenine atadık. Son olarak bu değişkeni execution.setVariable fonksiyonu ile bir sonraki adımımız olan search aktivitesinde minimum tarih olarak kullanmak amacıyla kaydettik. Buradaki minDate değişkeni bir sonraki adımda değişkenleri süreç içerisinde kullanmamızı sağlayan $süslü parantez yapısı içerisinde 3 günden daha yeni e-maillerin bulunması için kullanılacak. Script'i anlatmış olduğumuz şekilde yazdıktan sonra Validate Script butonuyla kontrol ettik ve Save butonuyla kaydedilmesini sağladık. Bu adımdan sonra Mail bölümü altındaki Search aktivitesini kullandık ve Connection Name alanında ilk aktivitede tanımlamış olduğumuz bağlantı referans ismini listeden seçtik. Daha sonra konu başlığı Flight Routes kelime öbeğini içeren ve ekinde dosya olan e-maillerin bulunmasını sağladık. Bunun için parametrelerimizden biri olan Subject alanına Flight Routes yazdık ve Has Attachment kutucuğunu işaretledik. İlgili aramanın gelen kutusu içerisinde olmasını istediğimizden Folder Name alanında varsayılan değer olarak gelen Inbox değerini değiştirmedik. Daha sonra Unread kutucuğunun seçilmesiyle aramanın okunmamış mailler içerisinde yapılmasını sağladık ve veri kümesi alanında arama sonrasında bulunacak olan e-maillerin aktarılması için bir değişken tanımladık. Bu örnekte gelen kutusunda aranacak e-mail limitini 10 olarak belirledik. Bu durum arama kriterleriyle eşleşen 10'dan fazla e-mail bulunsa bile sadece en yeni 10 e-mailin veri kümesine aktarılacağı anlamına gelmektedir. Bu örnekte e-mailin kimden geldiğini seçebildiğimiz From parametresini ise boş bıraktık. Şimdi size bu aktivite sonucunda oluşan veri kümesinin Excel dosyasına kaydedilmiş bir örneğini açıp e-mail üzerinden hangi bilgileri aldığımızı göstermek istiyorum.
Gördüğünüz gibi eşleşen e-mail bir veri kümesine çıkıldıktan sonra bir Excel dosyası olarak kaydedildiğinde ekrandaki çeşitli bilgileri almış oluyoruz. Arama işlemi sonrasında veri kümesine aktarılan e-maillerin sayısının bulunması ve sonucun bir değişkene atanmasını sağladık. Burada satırların sayılmasını istediğimizden Size Type alanında Row seçeneğini listeden seçtik. Daha sonra getSize aktivitesinden gelen değişken dönüşüne göre eğer hiç e-mail bulunmadıysa sürecin sonlandırılmasını, e-mail bulunduğu durumda ise sürecin devam etmesini sağladık. Bunu yapmak için sürecimizi belirlediğimiz koşullara göre ilerletebilmemizi sağlayan bir gateway kullandık. Biz bu süreçte kullandığımız gateway'i bir önceki adımda belirlediğimiz değişkenden gelecek değere göre koşullandırdık. Eğer bu değişkenin değeri 0 gelirse, yani eşleşen bir mail yoksa, koşulun true olarak dönmesini ve sürecin buradan ilerleyip sonlanmasını sağladık. Aksi halde ise Default Flow seçeneğini seçtik ve herhangi bir koşul girmedik. Bu sayede süreç bir koşulla eşleşmediği durumda buradan devam edecek. Sürecin devam etmesi durumunda işlemler her bir e-mail için ayrı ayrı yapılacağından sürece bir döngü aktivitesiyle devam ettik. Süreçte döngü aktivitesi oluşturmak için Structure bölümünden Subprocess aktivitesini sürece dahil ettik. Ana sürecimizde olduğu gibi bu alt süreçte de başlangıç ve bitişi belli olan bir akış oluşturmamız gerekmekte. Bu alt sürecin kaç defa tekrarlanacağı bilgisini Cardinality alanında tanımlamamız gerekmektedir. Ve eğer bu tanımlamayı yapmazsak alt süreç bir kez çalışacaktır. Bu örnekte eşleşen e-mail sayısı kadar döngü oluşturmak istediğimizden, e-mail sayısını tutan değişkeni süslü parantez içerisinde Cardinality alanına yazdık. Döngümüzde her bir işlemin sıralı olarak yapılmasını istediğimizden, Multi-Instance Type alanının değerini Sequential olarak seçtik. Bu tanımlamaları yaptığımızda, döngünün başında Loop Counter değişkeni otomatik olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak 0 değeri alan bu değişken, her tekrarda 1 artmaktadır. Loop Counter değişkeninin değeri, Cardinality değerine eriştiğinde ise döngüden otomatik olarak çıkılır. Döngünün içerisinde ilk olarak Read Save Attachment aktivitesi ile işlem yapmakta olduğumuz e-mailin okundu olarak işaretlenmesini, ekli dosyaların bir veri kümesine aktarılmasını ve arşivleme amaçlı ekli dosyaların istediğimiz dizine indirilmesini sağladık. Bu aktivitede Connection Name alanında Testcom bağlantı ismini listeden seçtikten sonra e-mail numarası alanına döngüde kaçıncı tekrarda olduğumuzu belirten Loop Counter değişkenini yazdık. Bu sayede e-maillerin tek tek işlenmesini sağladık. Ekli dosyaları arşivlemek istediğimizden Save Attachments kutucuğunu işaretledik ve Save Path alanına dosyaların kaydedilmesini istediğimiz alanın dizin bilgisini yazdık. Mark as Read seçeneğini de seçerek e-mailin okundu olarak işaretlenmesini sağladık. Böylece süreç tekrar çalıştığında sürekli aynı e-mailler için işlem yapmamış olacağız. Son olarak ekli dosyaların listesini bir veri kümesine aktardık. Bu adımda ise sürecin ilk kısımlarında anlatmış olduğumuz getSize aktivitesinin kullanımına benzer şekilde az önce ekli dosyaların listesinin aktarıldığı veri kümesinin satır sayısının bulunmasını sağladık. Ekli dosya sayısı bulunduktan sonra eğer e-mailin ekinde birden fazla dosya varsa farklı, bir dosya varsa farklı bir işlem gerçekleştirmek istediğimizden sürece bir gateway daha ekledik. Eğer süreçte birden fazla ekli dosya varsa, reply aktivitesiyle birden fazla ekli dosya işlenemez mesajının e-maili gönderen kişi veya kişilere yanıt olarak dönülmesini sağladık. Bu aktivitede Connection Name alanında listeden Testcom bağlantısını seçtikten sonra e-maillerin sırayla cevaplanmasını istediğimizden Main No alanına Loop Counter değişkenini yazdık. Daha sonra e-mailimizin HTML formatında yanıtlanmasını istediğimizden isHTML kutucuğunu seçtik. Aynı zamanda Reply All kutucuğunu işaretleyerek tümünü yanıtla seçeneğini de seçmiş olduk. Ekli bir dosya varsa e-mailin forward aktivitesiyle başka bir e-mail adresine iletilmesini sağladık. Bu aktivitede e-mailin hangi e-mail adresinden kime gideceği, mail numarası, bağlantı ismi ve e-mail içeriği bilgilerini daha önceki aktivitelere benzer şekilde ilgili alanlara yazdıktan sonra sürecimizi tamamladık. Bu noktada döngü aktivitesinin süreç akışını sonlandırmamızı sağlayan end event ile tamamladık. Daha sonra ise ana süreci sonlandırmak için bir end event daha kullandık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım.
Bu süreçte kullanılan aktiviteler ön yüzde çalışmadığından işlemleri göremedik. Ama bu ekranda gördüğümüz gibi sürecimiz başarıyla tamamlandı. Sürecin hangi adımlardan ilerlediğini ve süreç içerisinde oluşan değişkenlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi bu ekrandan takip edebilirsiniz. Sonuç olarak indirme işlemlerini gerçekleştirmek istediğimiz klasöre baktığımızda ilgili ek dosyanın indirildiğini ve ilgili mail hesabımıza da beklediğimiz mailin başarıyla ulaştığını görüyoruz. Bu How to anlatımımızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.